Merhabalar, ben Doktor Özgür Kılıçkesmez, girişimsel radyoloji uzmanıyım. Bugünkü konuşma erkeklerin korkulu rüyası, kabusu olan prostat büyümeleri, iyi huylu prostat büyümeleriyle ilgili olacak. Prostat bezi karın alt kısmında, idrar torbası yani mesanenin altında, mesaneden penise uzanan idrar borucuğunu böyle bir yüzük gibi çevreleyen kestane şeklinde bir salgı bezidir aslında. Gençlerde, yetişkinlerde yaklaşık 18-20 gram ağırlığındadır. Fizyolojik yaşlılığa bağlı olarak 40-50'li yaşlardan itibaren bu prostat bezi büyümeye başlıyor. 50'li yaşlarda yaklaşık 2 erkekten birisinde, 80 yaşından sonra ise 10 erkekten 9'unda büyüme görülüyor. Bu da tabii bir takım sıkıntılara, şikayetlere yol açıyor. Herkeste tabii şikayet derecesi biraz daha farklı oluyor. Ne tür şikayetlere yol açıyor? Genelde idrarın akım zorluklarına yol açıyor. Bu arada hepsi iyi huylu mudur prostat büyümelerin? Hayır, bazıları da kanser olabilir. Dolayısıyla bunları ayırt etmemiz lazım ve hızlıca tedavi edilmesi lazım. Prostat kanserlerinin bunları nasıl anlıyoruz? Bir takım laboratuvar tahlilleri, fiziksel muayene, ultrason, MR veya gerektiği zaman da biyopsi ile kesin tanısının konulması lazım. Tekrar iyi huylu prostat büyümelerine devam edecek olursak bu hastalarda idrar yapmakta zorluk gelişiyor. Sık sık idrara gitme, yetersiz idrar akım hızı ve volümü, mesanenin boşalmasında yetersizlik hissi, idrar bitmiş olsa bile arkadan damla damla idrar gelmesi, gece sık sık tuvalete çıkma gibi semptomlar oluşuyor ve bunların bir kısmı bazı hastalarda çok ciddi semptomlar yaratıyor. İlk başladığı dönemlerde aslında beklenebilir. Bazen çünkü bu tür şikayetler geri dönüşlü olabiliyor. Biraz bekleyebiliriz bir süre. Bekledikten sonra halen geri dönüş yoksa ve semptomlar ilerliyor ise bu sefer ilaç tedavileri başlayabilir. İdrar akımını hızlandıran ilaç tedavileri başlıyor. Bu tedavilerin bir takım yan etkileri var. İşte baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı veya meninin dışarı yerine idrar torbasına gitmesi gibi yan etkileri var. Ama bu yan etkilere de zamanla tolerans gelişiyor ve hastalar daha mutlu bir şekilde, şikayetleri azalmış bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Daha ciddi semptomları olan, artık hastalığı gittikçe ilerleyen hastalar ise ameliyat için üroloji doktorlarına başvurmalılar. Çünkü prostatın cerrahi ameliyatlarını ürologlar yapıyorlar. Nasıl oluyor bu ameliyatlar? Ya penis ucundan endoskopik yöntemlerle prostatın iç kısmı tıraşlanır veya açık ameliyatla prostat alınabilir. Tam da bu aşamada yani böyle orta düzeyli şiddetli olanlarda bugün anlatacağım tedavi önem kazanıyor. Bu yeni bir tedavi. Son 5-10 senedir uygulanan Türkiye'de ve dünyada prostatın damarlarının embolizasyon yöntemi. Diğer yöntemlerden avantajı işte anestezi altında olmaması, 2 saatlik bir tedavi olması, aynı gün taburcu edilmesi hastaların. İşlemden sonra meninin geriye kaçması veya idrar kaçırma veya sertleşme zorluğu komplikasyonlarının olmaması büyük avantaj. İşlem dediğim gibi bir anjiyografik yöntem. Kasık damarından kol veya el bilek damarından girilerek prostat damarlarına ulaşılıyor. Embolizasyon yöntemi uygulanıyor yine burada. Embolizasyon bildiğiniz gibi rahim miyomlarında, hemoroidde, bu prostatta, onun dışında karaciğer tümörlerinde veya işte kanamalı acil vakalarda veya varikoselde uygulanan bir yöntem. Problemli damarların yeterince kapatılması işlemi. Burada da aynı şey uygulanıyor. İşlem 45 dakika ile 2 saat arasında sürüyor. Diğer yöntemlere göre biraz daha uzun, diğer embolizasyon yöntemlerine göre. Çünkü çok küçük damarlar, çok net bir şekilde karar verip düzgün görüntüler alıp işlemleri yapmak gerekiyor. İşlemden sonra 2 saat gözlem yapıp hastamızı yollayabiliyoruz. Bütün embolizasyon işlemlerinde olduğu gibi bir hafta kadar sürecek yanma, hafif ağrı gibi semptomlar olabilir. Bunlar için antibiyotik, ağrı kesici, ödem giderici ilaçlar veriyoruz ve hastalarımızı takip altına alıyoruz. Tabii ilerleyen yıllarda PSA takiplerine devam ediyorlar. Burada önemli olan hasta seçiminde en büyük nokta prostatın büyüklüğü. Eğer prostat 20-30 gram olanlarda bu tedaviyi yaparsak hastaların onda ikisi mutsuz oluyorlar. Yani eskisine göre semptomlar aynen devam ediyor ve fayda görmüyorlar. Ama 40, 50, 60 gramlar hatta 150 gramları tedavi ettiğimiz zaman hastalarımız çok mutlu oluyorlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.